Selamlar dostlar, hoş geldiniz yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Cengiz Han hakkında konuşacağız. Cengiz Han'ın becerilerinden bahsedeceğiz. Birlikte çalıştığı komutanlardan bahsedeceğiz. Zaman içerisinde Cengiz Han'ın oyunda yaşadığı sorunlardan bahsedeceğiz. Yani zaman derken 2. KVK, 3. KVK, 4. KVK gibi düşünün bunu. Ee, Orada işte gelen yeni komutanlarla falan filan yaşadığı sorunlar var. İlk geldiği dönemdeki etkisi birazcık düşüyor gibi oluyor. Bu anlamda işte Cengiz Han'ı hala işlevsel yapabileceğimiz, verimli kullanabileceğimiz taktikler, komutanlardan falan bahsedeceğiz. Aynı zamanda yetenek ağacı ve beraber çalışan becerilerinin nasıl beraber çalıştıklarını, mantıklarını, mekaniklerini falan birazcık üzerinde konuşmalar yapacağız. Mümkün olduğunca Cengiz Han'a dair her şeyi anlatmaya çalışacağım. Siz eğer atladığım bir şey olursa lütfen aşağıda yorumlarda belirtin veya sorun aklınıza takılan şeyleri. Ben de elimden geldiğince bütün yorumlara zaten cevap veriyorum. Sizin için cevaplandırmaya çalışayım. İlk becerisiyle başlayalım. İlk becerisi seçilmiş kişi becerisi. Oyunda en az öfke gereksinimiyle atılan becerilerden bir tanesi ve çok yüksek hasara sahip olmasıyla da Cengiz Han'ın bu beceri hasarı komutanları arasında çok ön plana çıkartıyor. Burada çok fazla üzerine konuşacağımız bir şey yok zaten. 950 öfkeye 1700 hasar veriyor. Devam edelim. İkinci becerisi bu komutanı çok farklı noktalara götüren bir beceri. Yani aslında bu komutanın ilk 3 becerisi ve ustalık becerisi çok mükemmel beceriler. Üçü de hani dördü de çok komutanı bambaşka yerlere taşıyan, onun için olmazsa olmaz beceriler. Belki dördüncü becerisi için hani başka bir şeyler daha olabilirdi diyebiliriz ama onun dışındaki bütün bu dört beceride komutanın üzerine oturan, onu o yapan karakteristik özellikleri sağlayan beceriler. Şöyle de devam edeyim. İkinci beceri 100 öfke koşulu azaltma sağlıyor. Ne zaman sağlıyor? İlk becerinizi, seçilmiş kişi becerinizi 950 öfkeye attıktan sonra 100 öfke bedeli düşüyor. O andan itibaren siz savaşta kaldığınız süre boyunca ilk becerinizi 850 öfkeye çok hızlı bir şekilde atmaya başlıyorsunuz. Ve bu ne demek? Şöyle birazcık yeteneklerinden bakalım. Genel olarak Cengiz Han'ın yetenek ağacında beceri kısmına her zaman, hani çoğu zaman diyelim, e, verilir. Şöyle düşünün. İkinci becerisi devreye giriyor. İlk etkin beceriyi seçilmiş kişi attıktan sonra ikinci beceri devreye giriyor. 850'ye düştü. 60 buradan düşürdük. Geriye kaldı 790. %10 ihtimalle buradan 100 öfke yenileyebiliyorsunuz normal saldırılarınızda. Bunu işte en azından 2-3 saniyede bir yapıyor. Öyle düşünün. Buradan işte normal saldırılar 9. Buradan da bir 9 veriyor. 18 de buradan gelecek her normal saldırınızda. Hani çok hızlı öfke yeniliyor. Bu komutanın öfke yenileme hızına yetişemiyorsunuz ve ilk becerisini sürekli atıp duruyor. Ee, Bu noktada ikinci becerisinde diğer kazandığı özellikler, yani intikal hızı konusunda çok üzerinde durulacak bir şey yok. %15 intikal hızı kazanıyor herhangi bir odak almadığı sürece. Eğer bir odak aldığı sürece bir komutan bile ona vurmaya başlarsa bunun %10'unu geri kaybediyor. Ya da bunun üzerindeki tutarın %10'unu kaybediyor olabilir. Yani %15'in üzerine bir %10 kaybediyor olabilir. Orası tam muallak. Devam edelim. Üçüncü becerisi bu komutanı çok hani üst noktaya çıkartan bir beceri. Yani bu komutan %70 kuvvetin üzerindeyken, %70 canının üzerindeyken, yani alana 100k çıktınız, 70k'ya düşene kadar canınız 70k'nın altına düşene kadar siz normal saldırılarınız %30 daha fazla vuruyor. Karşı saldırılarınız %30 daha fazla vuruyor. Beceri hasarlarınız %30 daha fazla vuruyor. Bu muazzam bir özellik. Ama işte laneti de buradan geliyor. Bu kadar güçlü bir özellik verince oyun bunu dengelemek için şöyle bir şey yapmış. Canınız %69'un altına düştüğü anda bu özellik kapanacak. Artı dördüncü becerisinin devreye girmesi ise %50'ye düşene kadar beklemeniz gereken bir aralık yaratıyor size. Orada siz %69'un altından %50'ye kadar olan süreçte üçüncü beceriden yararlanamadığınız gibi dördüncü beceriden de yararlanamıyorsunuz. Dımdızlak bu becerilerden yararlanamadan ortada kalmış oluyorsunuz. Bu komutanın önderlik ettiği kıtalar, sadece süvari birimi kullanmanız zaten önemli bu komutan şeyde, kıta şeyde, komutanda.
sadece süvari biriminiz varsa işte %50'nin altına düştüğünüzde size %30 beceri hasarını veriyor. Zaten burada kazandığınız o %30 beceri hasarını normal saldırı ve karşı saldırı elinizden alıp %30 bir şekilde geri getiriyor. Beceri hasarı kısmını geri getiriyor. Buna da ekstradan %25 öfke yenileme kazandırarak yapıyor. Yani bu aslında şey becerisi değil sevgili dostlar. Yani bir alanda savaşırken faydalanacağınız beceri değil. Bu tamamen bir rally açtığınızda o rally'nin canı %50'nin altına düştüğünde çok fazla verim alabileceğiniz bir beceri. Çünkü o rally'nin canı %50'ye düştüğünde hala kıta miktarı çok yüksek olduğu için çok fazla işte öfke yenileyip beceri atıp aynı zamanda alanda verdiğinizden daha yüksek hasarlar çıkartabileceksiniz. Ama alanda işte 200k 300k çıktığınızda %50'nin altına düştüğünüzde zaten 300k'lık bir birimle çıktığınızda 150k'ya düştüğünüzde sizin atacağınız beceri hasarı çok çok düşmüş olduğu için bu size doğru düzgün bir katkı sağlamıyor. Bu rally için tasarlanmış, rallilerini güçlendirmek için düşünülmüş bir beceri gibi geliyor bana. Efektiflik anlamında vereceği katkıya yönelik yaptığım yorum bu dostlar. Bu komutanın en güzel özelliklerinden hani en güzel özelliği yani bu komutan yapan hani Cengiz Han yapan şey ustalık becerisi. Şimdi Cengiz Han ustalık becerisi açılmadan önce Cengiz Han güzel bir komutan ama bir tane komutan. Cengiz Han ustalık becerisi açıldığı anda Cengiz Han 1,5 komutana 2 komutana evriliyor. Yani gerçekten gücü ona dönüşüyor. Çünkü siz seçilmiş kişiyi atıyorsunuz. %30 ihtimal denk geliyor. Yeniden atıyorsunuz. Düşünün ki 1700 iki tane ard arda patlatıyorsunuz rakibinize. Yani bunu 2 kere atmış oluyorsunuz. Attınız işte 850'ye düşmüştü zaten tekrar atıyorsunuz. Yani çok hızlı beceri atıyorsunuz. Yani öfke koşulu azaltmasından yetenek ağacında gösterdiğim şeylerden dolayı zaten siz seçilmiş kişiyi hani gereksinimi de çok düşük olduğu için patır patır atıyorsunuz. %30 ihtimalle bunu tekrar atıyor olmanız demek yani bunu sürekli atıyorsunuz gibi bir şey oluşuyor. Yani ve bu noktada da gerçekten bir katile dönüşüyorsunuz. Verdiğiniz beceri hasarı çok yüksek oluyor. Hani Cengiz'le savaşırken dikkat etmeniz gereken şey de şu. Cengiz'in az önce işte incelediğimiz becerilerinden gördünüz. Hiçbirinde tanklık yok. Cengiz'in sıkıntısı odak aldığı zaman Cengiz'in hayatta kalma durumu olmuyor. Cengiz çok çabuk eriyebilen bir komutan. Bu yüzden de birliğinizle birlikte bir alan savaşına girdiğinizde birliğinizin çizgisine dikkat etmeniz. Yani şöyle bir çizgiden bahsediyorum burada ama direkt zaten savaş alanında göreceğiniz bir çizgiden bahsetmiyorum. Sizin ordularınızın kalabalık olduğu alanın ön sırasında yani 3-5 tane kişinin ön tarafa geçmesinden bahsetmiyorum. Normal en kalabalık olduğunuz hatta ön safta kalmanızdan bahsediyorum. Bu ön safta kaldığınız takdirde mümkün olduğunca sizin karşıdan gelen rakiplere o hatta kalıp hasar vermeniz gerekiyor. Ne ileriye çok çıkın, aralarına girin, yok edilin, oda kalın çünkü kırılgansınız. Ne de geride kalıp bu kadar yüksek beceri hasarına sahip olan bir komutandan birliğinizin, krallığınızın faydalanmasına engel olun. Cengiz'i o yüzden dengeli kullanmanız gerekiyor. Dikkatli kullanmanız gerekiyor. Siz zaten bir şekilde o çizginin üzerinde savaşırsanız, ön hatta kalmayı başarırsanız ve kovalamamaya çalışırsanız adamlar kaçmaya başladığında bir şekilde siz bir yerde oda kalıp sizi kovalanmaya başladığınız takdirde geri çekildiğiniz durumda sizin birliğinizin içerisine girecekleri için birçoğu geri çekilecek. Çekilmeyenler de direkt odak alacağı için sizin birliğiniz tarafından siz de onlara geri dönerek çok rahat bir şekilde yüksek hasarlar verip onların çok fazla hasar almasına, çok fazla ağır yaralı vermesine sebep vereceksiniz. Bu yüzden dikkatli kullanmanız gerekiyor. Cengiz çok güçlü bir komutan ama dengeli olmadığı için çok dikkatli kullanıp veriminden maksimum faydalanmanız gerekiyor. Mümkünse %70 kuvvetin şeyindeyken üzerindeyken kullanmaya çalışın. Yani şöyle ki bulunduğunuz alan, savaş yaptığınız alan eğer sizin şehrinize yakın bir alansa mümkün olduğunca geri çekip yeniden çıkartın full haliyle. Çünkü bundan çok fazla verim alacaksınız. Ha bu çok mümkün değilse de bu hani Cengiz'i işte çöp haline getirmiyor. Çünkü ustalık becerisi buradaki yaşadığı kaybı aslında çok daha fazla kapatıyor. Ama
köyünüz yakınsa, yani şehriniz yakınsa savaş bölgesine, özellikle 2. KVK'da alan çok böyle yakın oluyor, savaş alanları birbirlerine. Yakınsa ordunuzu yenileyerek daha yüksek hasarlar, daha yüksek hastane masrafları yaratabilirsiniz rakibinize. Bu şekilde de etkili bir şekilde kullanmayı deneyebilirsiniz. Size bu şekilde kullanmanızı da tavsiye ediyorum. Onun dışında genel olarak yetenek ağacı nasıl olur? Şimdi yetenek ağacı genelde işte burası alınır, şarttır. Burası alınır, şarttır. Sonrasında burasının alındığı durumlar vardır. Burasının alındığı durumlar nelerdir? İşte bu komutanın herhangi bir tanklığı olmadığı için %10 ihtimalle düşman saldırısı seviyesini işte 2 saniyeliğine hani %20 düşürme imkanı sağlıyor size. Hani bu da size bir miktar tanklık kazandırmış oluyor. Ama işte kazandığınız ufak tanklık Cengiz gibi aşırı hızlı beceri hasarı atan bir komutan, yani bu Saladin'de olsaydı, hani birazcık işte Saladin bu durumda olsaydı çok, yani Saladin çok doğru bir örnek olmadı da şöyle söyleyeyim, hani öfke ikinci becerisinden öfke koşulu azaltma gelmeseydi, ilk becerisinde 1000 öfkeyle atsaydı burayı tercih etmeniz çok mantıklı olabilirdi. Çünkü öfke atmanız, yani ilk beceriyi kullanmanız çok daha fazla zaman alacağı için biraz daha tanklığa ihtiyacınız olabilirdi. Ama çok hızlı beceri atan bir komutana sahip olduğunuz için mümkün olduğunca çok daha hızlı bir şekilde atmaya sahip olmanız o komutanından çok daha yüksek verim almanızı sağlayacak. O yüzden genelde bir Cengiz kullanıcısının yapacağı en genel şey buradan vahşi doğaya gitmek ve vahşi doğayı almaktır. Çok nadir durumlarda vahşi doğayı alınmaz, şurası alınmaz ve şurası alınmaz. Tanklık alınmak istenir ve buraya gidilir. Bu bir tercih meselesidir. Bunu Cengiz kullanan kişiler savaşlarındaki durumlarına göre ve ellerindeki komutan kombinasyonlarına göre burayı tercih edebilirler. Mantıklı olduğu yerler vardır. Burası da tercih edilir yani. Ama genel olarak ben buradaki kısmı size tavsiye ediyorum. Buranın farklı kullanıldığı, yani beceri kısmının farklı kullanıldığı bir yol daha var. Şuraya verdiğimiz stat almak için verdik buraya dostlar. Yani bir %1 sağlık alıyoruz. %0.5 saldırı alıyoruz. Ee, Buraya verdiğimiz 3 beceriyi buraya da verebiliriz. Bunun koşulu var. Ne koşulda bunu yapıyoruz? Buraya vermemizin, gizli gücü açmamızın, %6 ek beceri hasarını arttırmamızın sebebi Minamoto gibi, Osman gibi ek beceri hasarı vuran komutanlar. Yani Osman mesela ilk becerisini kullandıktan sonra 1100 hasar attıktan sonra 3. becerisindeki 400 ek beceri hasarını da vuruyor. Bunu yaptığı için biz işte o 400 hasarı biraz daha güçlendirelim diye buradan %6 işte şeyi alabiliyoruz. Veya işte başka komutanlar daha fazla ek beceri hasarı veriyor. İşte mesela Elsit'te 1000 var mesela, %10 koşulla atılıyor. Onu işte %6 daha da arttırıyor falan gibi şeyler var. Hani o komutanların verdiği ek beceri hasarını biraz daha verimli hale getirmek için burası tercih ediliyor dostlar. Ama biz şöyle bir şey tercih etmedik. Bir de şundan bahsedelim. Bu teber kısmını tercih etmedik. Süvari birimlerin, okçu birimlerine verdiği hasar işte %9'a kadar arttırılabiliyor. Şimdi şöyle bir şey var dostlar. Bir okçu birimine zaten bir süvari odaklandığı zaman çok yüksek, hızlı bir şekilde hasar çıkartıp onu yok edebiliyor zaten. Özellikle de Cengiz gibi becerisini çok hızlı kullanan bir komutanın okçuya e, %9 daha fazla hasar vermesine olağanüstü bir ihtiyacı olmuyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde zaten odaklandığı okçuyu yok edebiliyor Ramses'e kadar. Ramses bir istisna. Ramses okçu komutanları içerisinde gerçekten bir istisna. Tanklık konusunda çok güçlü etkiler yapabiliyor alanda. Özellikle Ramses Elsit çok verimli çalışıyor. Bilginiz olsun. E, Onu eritmek o kadar kolay olmuyor. Neyse. Biz buradan işte okçuya bir şey vurmak istemedik. Buradan bunu almak istemedik. Başka yerden de stat temin edemiyorduk. Yani stat nedir? İşte saldırı, işte sağlık veya intikal hızı vesaire gibi şeyler. Hani buralara gidemiyorduk. 3 tane kalmıştı elimizde. Biz de mümkün olduğunca buradan işte 0.5 saldırı, %1 de sağlık elde edelim dedik. Bunu bu şekilde tercih ettik. Mümkünse süvari tarafından alabiliyorsanız özellikle bu statları süvari tarafından tercih edin. Bunu mümkün olduğunca her videoda, komutan videosunda söylemeye devam etmeye çalışacağım. Çünkü süvari tarafından bu şeyi tercih ettiğiniz zaman, özelliği tercih ettiğiniz zaman karma kullanmayacağınız sürece o komutanı ya da uzmanlık alanı tarafından, yani bir piyade komutanının piyade tarafından, işte bir okçu komutanının okçu tarafından stat almayı tercih ettiğinizde %1 alacaksınız. Karma kullanmadığınız zaman, yani o birimi kullandığınız zaman %1 veriyor size.
bu şekilde ödüllendiriyor. Ama diğer alanlardan, yani beceri kısmından veya işte buradaki işte çok yönlülük ağacından tercih ettiğiniz zaman 0.5 alacaksınız. Buna da dikkat edin dostlar. Biz bu şekilde statları bu şekilde olsun diye tercih ettik. Cengiz'in en yaygın kullanıldığı işte yerler nelerdir? İşte mesela para harcayan bir oyuncuysanız, yani doğru düzgün para harcıyorsanız oyunun başında hani sadece süvari oynamanız da şart değil. Minamoto almanızı tavsiye ederim. Minamoto hani çok uzun süre yararlanabileceğiniz, nispeten de bir sarı komutan olduğu için çok fazla katkı sağlayabilecek bir komutan. Minamoto'yu işte o ek beceri hasarını gösterdik yetenek ağacından. Cengiz'le birlikte çok yüksek hasarlar çıkartarak özellikle ikinci KVK'da çok tatlı bir şekilde kullanabilirsiniz. İkisinin de beceri hasarı çok yüksek olduğu için tamamen bir kıyma makinesi gibi önünüze gelen herkesi doğrayıp geçebilirsiniz. Onun dışında nelerle kullanılır? Ben alan durumlarında, yani ben YSG ile uyumunu seviyorum. Çünkü YSG ile şöyle bir durum var. YSG'nin ikinci becerisinden işte öfke geri kazanımı %10 ihtimalle var ve bu evrensel bir özellik. Yani süvari komutanın arkasına koyduğunuzda da bu etkiyi alıyorsunuz. %10 daha, yani %10 ihtimalle 100 öfke geri kazandığınız zaman zaten çok hızlı öfke atan bir komutanı çok daha hızlı beceri attırıyorsunuz ve %50'de zaten attığı beceri hasarına buff veriyorsunuz ki bu çok daha ölümcül bir hale getiriyor. Ama işte tekrar söylüyorum, Cengiz çok kırılgan bir komutan olduğu için bu dikkat edilmeniz gereken bir tercih alanı. Yani çok odak alabileceğiniz savaşlarda YSG'yi tercih etmemeniz lazım. Ama alan savaşlarında çok odak almadan savaşmayı başarabiliyorsanız, BlueStacks'iniz veya telefonunuz kasmıyorsa Cengiz YSG'yi kesinlikle öneriyorum. Onun dışında verimli kullanım anlamında neler var? Şimdi elinizde varsa işte Saladin'iniz yoktur, validen alamamışsınızdır. Saladin'in olmaması durumunda da işte bir komutan düşünüyorsunuzdur, ne yapabilirim diye. Altın anahtardan geldiği için ilk becerisini 5 haline getirdiğiniz bir Cao Cao'yu direkt bütün becerilerini bir yapıp Cengiz'in arkasında değerlendirebilirsiniz. Bir süre için güzel gider. Hatta şöyle bir etkisi daha olur. Cengiz'in arkasında öfke yenileme gibi bir özellik sağladığı için Cao Cao güzel etki bırakacaktır. Aynı etki hem iyileştirme hem öfke yenileme açısından Pelagius'ta da var. Eğer benim Cacağım ilk becerisi 5 değil diyorsanız lütfen o ilk beceri 5 olana kadar Cacağ'ı açmayın. Öyle bir dönem yaşıyorsanız ve halen işte Cengiz'inizi işte çarktan alıp fulllemiş durumdaysanız, hali hazırda hem biriktirdiğiniz sarı kafalarla hem de harcadığınız elmasla Cengiz'inizi fulllemiş durumdaysanız, size hani ben burada Pelagius'u öneririm. Pelagius'u tercih etmeniz lazım. Neden lazım? Pelagius ilk becerisinden öfke geri kazanımı veriyor. Yani 100 öfke geri kazanımı sağlıyor size. Bu da işte yine aynı şekilde çok hızlı öfke geri kazanan ve çok hızlı becerisini atan bir komutana bu artıyı sağlamanıza sebep oluyor ve çok daha hızlı bir şekilde atmanıza sebep oluyor. Aynı şekilde %10, %15 süvari saldırısı ve savunması veriyor ki tanklığı olmayan Cengiz'e %15 savunma kazandırmak güzel bir etki yaratacaktır. Yine aynı şekilde iyileştirme etkisi var bu komutanın da. %10 ihtimalle 2 saniye boyunca, yani 450 yaklaşık 900 iyileştirme size sağlıyor. Bu da çok tatlı bir özellik. Ama işte bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Pelagius gibi Cao Cao gibi iyileştirme becerisi olan komutanları karşınızdaki rakip sizi çok uzun süre hastanenizi doldurabilecek şekilde dövebilir. Yani sonuna kadar savaşacağınız bir savaşta iyileştirme etkisine sahip komutanlarla savaşmanız size verimden çok zarar getirebiliyor. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Patlayana kadar savaşacağınız durumda hafif yaralıya düşmüş, hastanenizde düşmemiş askerlerinizi iyileştirip ağır yaralıya düşme ihtimallerini yaratıp daha fazla ağır yaralı yaratıyorsunuz. Bunu yerine göre sizin doğru tercih etmeniz lazım. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında hala aynı ihtimalden devam edelim. Yani işte sizin Saladin'iniz yok, Cao'nuz yok, YSG'niz yok, çok erken dönem bir oyuncusunuz ve işte doğru düzgün bir şekilde o koşullar altında kasamadınız, edemediniz. İşte Pelagius'unuzu Baybars'ta kullanıyorsunuz vesaire falan, hani ne yapacaksınız falan. Ya da Pelagius'la kullanmak istemiyorsunuz. Neler öneririm gibisinden. Ben size 3 tane mor komutanı önereceğim toplamda Pelagius'la birlikte. Yani burada size önerim, birincisi Osman, Pelagius'tan sonra. Neden Osman? Çünkü Osman şöyle ki 1100 beceri hasarı atıyor. Artı kazandırıyor size. Ek beceri hasarı kazandırıyor. Yani 400 de buradan vuruyorsunuz. 1500 vuruyorsunuz ki yetenek ağacından, beceri yetenek ağacından Cengiz'in ek beceri hasarına %6 eklediğiniz zaman bunu yükseltebiliyorsunuz. Artı her şeyden çok daha kıymetlisi gıda kapasitesi sevgili dostlar. Yani siz alana
200k çıkacakken bu size %10 buff sağlayıp, kıta genişletme kullanmadığınızı varsayarak söylüyorum. 200k çıkıyorken normal zamanda siz bu sefer bunun sayesinde 220k çıkacaksınız ve 220k olduğunuz zaman da şunu her zaman unutmayın ki dostlar. Birincisi, kıta kapasiteniz ne kadar fazla olursa hem normal saldırılarınız, hem karşı saldırılarınız, hem de beceri hasarlarınız daha yüksek hasar verecektir. Osmanlı da zaten bir mor komutana göre beceri hasarı çok yüksek bir komutan olduğu için dostlar, bir de kıta kapasitesiyle bunu taçlandırdığı için Cengiz'in çok hızlı öfke yenileyip hem Osman'ın çok yüksek öfkesini kusmasına sebep olurken, bir yandan da buradan aldığı kıta kapasitesi sayesinde hem bir yandan tanklık, hem bir yandan da işte rakibe çok yüksek, yani verdiği hasarı daha da yükselteceği için biz Osman'ı da öneriyoruz sevgili dostlar. O noktada bir yine işte Osman'ı başkasıyla kullanıyorsunuz. Herman'ın arkasında bir şeyler yapıyorsunuz. İşte ilk KVK'lar çok karmaşık oynuyorsunuz. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz diyelim. Yine bir karmaşa içerisindesiniz ve işte Pelagius'u kullanmadınız. İşte Osman'ı kullanmadınız veya işte ben ikisini de kullanmak istemiyorum, bana bir tane daha mor komutan tercih et, yarat diyorsanız da Santuz'u öneriyorum. Santuz'u genel olarak tercih etmemizin sebebi Santuzu'yu. Birincisi, beceri hasarına %20 bonus veriyor ve Cengiz zaten çok hızlı beceri atan ve çok yüksek beceri hasarına sahip olan bir komutan olduğu için Cengiz'e bunu kazandırmak çok daha yüksek hasar çıkartıp çok hızlı bir şekilde rakiplerinizi eritmenizi sağlar. İkincisi, alınan hasarı azaltmak. Alınan hasarı azaltması %10'dur. Yani 1000 yiyecekseniz siz o hasardan 900 yersiniz. Ufak da olsa Cengiz'in hiç olmayan tanklığına nispeten bir tık katkı vermesi burada sizin için tatlı olacaktır Santuzu'yu kullanmanız açısından. Santuzu'yu asıl bu iki özelliği çok güzel ama asıl sizin çok daha böyle verim alacağınız ve Santuzu'nun vazgeçilmez özelliklerinden bir tanesi de siz kalabalık savaşlara giriyorsanız, yani 3. 4. KVK'da işte atıyorum e, kalıntıya giriyorsunuz veya işte ikinci KVK'da işte alan savaşına giriyorsunuz falan, bayraklar vesaireler, böyle çok kalabalık alanlara, savaşlara giriyorsunuz. E, Bu noktada sizin beceri atmanız durumunda ortaya öfke yenilemesinden faydalanmanız gerekiyor Santuzu'nun. Yani kalabalık savaşa girdiğinizde Santuzu'nun özelliği 5 tane hedefe alan hasarı, yelpaze şeklindeki bir alanda hasar verdiğiniz takdirde Santuzu'yla siz geriye 250 öfke kazanabiliyorsunuz. Yani hedef başına 50 öfke kazanıyorsunuz. 250 öfke geri kazanıyorsunuz. Zaten Cengiz çok hızlı beceri kullanan bir komutanken siz bu 50 öfke, 50 öfke, 50 öfke, işte 250 öfke geri kazanımını sağladığınız anda çok çok hızlı, çok aşırı hızlı e, Cengiz'le beceri atmaya başlayacaksınız ki Cengiz'in ustalık becerisini de unutmayın dostlar. Onun beceri atmasını bu kadar hızlandırdığınızda öfke yani işte, öfke dolumu çok hızlandığı için de ustalık becerisinin de çok hızlı tetiklenmesine sebebiyet vereceksiniz. Hem ilk becerisini çok sık atacaksınız, hem de ustalık becerisinin çok hızlı tetiklenmesiyle hedef aldığınız orduyu çok hızlı bir şekilde yok edeceksiniz ki mesela burada 800 hasar veriyor. Ayrıca 200 ek hasar veriyor. Ek hasarı dediğimiz gibi Cengiz'in ağacından yine arttırabiliyordunuz ki şuradan da %20 ekstra bir arttırma sebebiyle de bu 1000 hasarın aslında %20 daha da arttığını görüyoruz. Yani 1200 hasar vuruyor ortalama. Ve şöyle bir şey daha var. Alan becerisi vuran komutanlar arasında Santuzu'yu işte bu Cengiz'in arkasında neden verimli olur diye önerimizin sebeplerinden en temeli de alan vuran komutanlar her hedef başına %15 beceri hasarı kaybederken Santuzu bunu kaybetmiyor ve size sağladığı beceri hasarını yükseltmesi, öfke yenilenmesi, aldığınız hasarı birazcık azaltması falan gibi özelliklerle çok güzel şeyler katıyor. Kesinlikle seçenek anlamında Santuzu'yu da düşünebilirsiniz. Gelelim en dönemsel olarak verimli çalışacağı ikiliye. Geldiği dönemde siz eğer bir şekilde valiye girip Saladin'i almayı başardınız ve ilk 3 becerisini 5 yaptıysanız kesinlikle Cengiz'i Saladin'le kullanmanızı ve bu ikiliyle yol almanızı öneririm. Çünkü yerine göre odak yemeyeceğiniz yerde Cengiz'in arkasına Saladin koyarak çok verimli savaşlar verebilirsiniz. Cengiz'in olmayan tanklarını Saladin'den elde ederek. Yeri geldiğinde odak alabileceğiniz savaşlara girerken Saladin'i ön tarafa koyarak Saladin'in becerilerinden gelen tanklık ve yetenek ağacından gelen tanklık, Saladin videosunu izleyebilirsiniz tekrar. Orada anlatıyorum Saladin'le ilgili. Saladin'den ön tarafta da faydalanıp Cengiz'in
oda kalacağını düşündüğünüz yerlerde Saladin önde kullanarak verim alabilirsiniz dostlar. Onun dışında oyun ilerledikçe neler oluyor? İkinci KVK'dan sonra işte üçüncü KVK'ya girmeye başlayınca ortaya yeni komutanlar eklenmeye başlıyor. Piyadeye de işte Guan geliyor vesaire geliyor. İşte okçuya da güzel komutanlar geliyor falan. Cengiz Han kuşağı farkından dolayı eski bir kuşak olduğu için ve tanklık düzeyi çok düşük olduğu için, yani tanklayabilirliği olmadığı için, çok hızlı eridiği için, alandaki etkisinin düşmesinden dolayı Cengiz Han'ı dengeli kullanmanız gereken yerler çıkıyor. Yani dengeli kullanmanız gereken bir duruma doğru gidiyorsunuz. Mecbur kalıyorsunuz buna. Cao'nun herhangi bir tanklık etkisi yok. Hedef aldığı orduya karşı sadece saldırı azaltma veriyor. Ve bu gerçekten alanda hissedeceğiniz bir şey bile değil dostlar. O yüzden de size tavsiyem 3. KVK'ya doğru yapmanız gereken şey, Atilla Take'da zaten süvari oynuyorsanız kasmanız gereken, hani ihtiyacınız olan komutanlar. Atilla Takeda ikilisinden başlamanız gereken komutan sizin Takeda. Çünkü Cengiz'in bu işte tanklıktaki eksikliğini kapatmak için, tanklıktaki sorunu kapatmak için Takeda'ya ihtiyaç duyacaksınız. Neden Takeda'ya ihtiyaç duyacaksınız? Cengiz'i farklı bir komutan haline getireceksiniz Atilla'nızı kasana kadar. Neden Takeda'yı Cengiz'den Atilla'dan önce tercih ediyoruz? Atilla'dan önce tercih etmemizin sebebi, Takeda'yı bütün süvari komutanlarıyla kullanabilirsiniz. Pelagius'un arkasına bile koysanız çok muhteşem bir hale getirirsiniz. Takeda bütün süvari komutanlarını muhteşem dengeli bir hale getirip güçlendiren, biraz beceri hasarından kısan ama onlara tanklık veren güzel bir komutan. Bunu Takeda ile ilgili çektiğimiz videoda işleyeceğiz. Ama karşı saldırıları yükseltmesiyle, işte hasar vermesiyle, biraz da işte tanklık kazandırmasıyla Takeda Cengiz'e çok farklı bir boyut kazandırıyor. Cengiz zaten çok sık beceri atıyor. Kendi halinde yüksek bir hasara sahip. Arkasında onun hasarını destekleyen bir komutan vermek yerine ona birazcık tanklık katıp normal hasar ve karşı saldırı hasarı gibi hasarlarını yükselten bir noktaya taşımanız Cengiz Han'ı yeni bir komutan çıkmış piyasaya gibi bir etki yaratmanızı sağlıyor. Bu noktada Takeda ortaya çıktığında Takeda'yı tercih edip çok farklı bir şekilde bunu değerlendirip Cengiz Han'a yeni bir boyut kazandırıp daha farklı bir verim alma yoluna gidebilirsiniz dostlar. Onun dışında Cengiz Han'ın yolculuğunda olay, çok ilerlediniz. Çok eski krallıklardasınız. Belki oralardan bu videoyu izliyorsunuz ve oyunla ilgili fazla zaman ayırıp çok fazla bilgi sahibi olmak için bir şeyler hani kurcalamadınız. Geldi ve oynadınız. Sağınıza solunuza sordunuz. Öyle bir durumdasınız ve bu videoyu bu şekilde izliyorsunuz. Yani biraz olsun uzun zamandır oynuyorsunuz ama çok oyununa dair bir kafa patlatmadığınız için, biraz olsun bilgi almak için denk geldiniz ve izliyorsanız, size iki yeni gelecek süvari komutanının hangi özelliklerinin Cengiz Han'a verim vereceğinden bahsedeceğim. Şimdi Chandragupta oyuna geldiğinde, Maurya oyuna geldiğinde Cengiz'le birlikte ralliler açılıyor. Neden ralliler Cengiz'le birlikte açılıyor? Şimdi Chandragupta'nın beceri ağacına sahip olması aynı öfke yenilemeyi hızının hani nispeten bir noktada sağlıyor. Cengiz'in o hasarından yararlanırken, diğer bir yandan da Chandragupta'nın 3. becerisinin mesela %20 süvari sağlığı vermesi nedeniyle aynı zamanda odaklandığı düşmanın savunmasını ve sağlığını azaltma gibi etkileri nedeniyle, yani rakibin tanklığını düşürürken kendisine bir noktada tanklık vermesiyle falan, hani Cengiz'in biraz daha rahatlamasını sağlıyor. Herhangi bir şekilde şehir veya işte Osiris'teki Cengiz rallilerini de alınan hasarı düşürmesiyle falan güzelleştiriyor, yani şey yapıyor. Özellikle Cengiz'in rallilere dönmesini Chandragupta ile, hani Maurya Chandragupta ile görebiliyoruz. Özellikle Osiris maçlarında bu şekilde tercih edildiği görülüyor. Bunun dışında William geliyor oyuna ilerleyen safhada ve William'ın da çok etkili beceri hasarları var. Birincisi, William'ın şöyle bir özelliği var. William videosu çekeceğim. O yüzden çok üzerinde durmayayım. Birazcık üstünkörü geçeyim istiyorum. Beceri hasarı yüksek bir komutan. Burada 1500 yazdığına bakmayın. Diğer taraflardan çok yüksek beceri hasarları kazanıyor. William'da şöyle bir şey var dostlar. %20 savunma durumu var. Yani çok hızlı bir şekilde Cengiz'i önde kullanırken beceri attığınızda bir şekilde William'ın ilk becerisini atmayı da tetikleyeceksiniz ve ilk beceriyi atmış bir William 3 saniye boyunca
%20 savunma kazanıyor. Cengiz'in ihtiyacı olan şey de zaten herhangi bir tanklık becerisini kendisine eklemek olduğu için çok hızlı beceri atması sayesinde gelen bu ufak tefek tanklık ona çok büyük şey kazandırıyor. Aynı zamanda şöyle bir şey daha var dostlar. Cengiz'in William'la kullanılmasının en temel sebeplerinden bir tanesi yine bu becerisi. William zaten çok güçlü hasarları olan bir komutan. Cengiz'le sinerjisinin en güzel yanı da işte hızlı beceri yenilemesinden kaynaklı olarak Cengiz'in ikinci becerisinde ilk özelliğinin yüzde işte 850 öfke gereksinimine düşmesi gibi bir durum vardı ya dostlar. Burada ise William'ın ikinci becerisini attıktan sonra öfke kazanımı gibi bir durum yaşıyor e, William ve bunu alan olarak sağlıyor. Yani birincisi kendi dost birimlerine, yani hem ittifakındaki hem kendi kıtalarındaki herkese savunmayı dağıtıyor. İkinci kez bu şeyi attıktan sonra, becerisini attıktan sonra, ilk özelliğini attıktan sonra e, hem dostlarına savunma veriyor hem de öfkelerini yeniliyor. Yani öfke kazandırıyor daha doğrusu. Saniye başına 50 öfke kazandırıyor. 3 saniye yapıyor bunu. 3 saniye yaptığı için de 150 öfke kazandırıyor. Ya zaten Cengiz çok hızlı öfke atıyordu. Hem William'dan bir miktar tanklık alıyor. Yani %20 savunma kazanıyor. Hem de üstüne bir de öfke kazanımı eklendiği için Cengiz'in o psikopat gibi öfke yenilemesinin üzerine bu katkısı eklenince bunun hem çok yüksek beceri hasarı çıkarmaya hem de savunma olarak da güzel katkılar vermeye başlıyor. Yani yeni nesil bu işte William Chandragupta geldikten sonra Takeda ile biraz daha böyle hafif tanklık ve işte beceri hasarından yine faydalandığımız bir noktadan aslında Cengiz giderek şeye dönüşüyor. Ne derler adına? William'la Chandragupta'yla rallilerde veya işte alanda vesairede yeniden kendine bir anlam kazandığı, yeniden o işte çok güçlü olduğu noktalara kendini çıkardığı yere, evine geri dönüyor. O süvarinin vazgeçilmez çılgın komutanı olarak tekrar oyuna geri döndüğü zamanlar yaşanacak dostlar. Bunu da unutmayın. E, Size bir şekilde komutanlarla ilgili ben işte illa şunu yapın, illa bunu yapın, ekipman olarak şu olmazsa olmaz gibisinden bir şey demeyeceğim. Ama Cengiz'le ilgili şunu diyeceğim. İkinci KVK'dan sonra çok fazla odak almaya başladığı için, yani Light and Darkness'tan itibaren, yani üçüncü KVK'dan itibaren, Aydınlık Karanlık KVK'sından itibaren 3'te 4'te vesairede Cengiz'e çok fazla odak verilmeye başlandığı için size önerim, siz Cengiz'in genelde e, hasar vermesini istersiniz ama bunu zaten öfkeyle yapıyor. Yani beceri atarak yapıyor. Size benim önerim mümkün olduğunca savunma veren, sağlık veren süvari eşyalarını Cengiz'e giydirip ve mümkünse de özellik patlatıp, yani şu artılı kısmını alıp e, giydirmeniz yönünde olacaktır. Çünkü mümkün olduğunca tanklığını arttırdığınız takdirde Cengiz'den alacağınız verim daha da artacak. Çünkü Cengiz'in tanklığı yok. Bunu ekipmanlarla dengelemezseniz odak aldığınızda direkt ortadan yok olacaksınız. Parçalanacaksınız. Bu şekilde bizim tercihlerimiz ekipman anlamında bu şekilde oldu. Size de tavsiyem bu, mümkün olduğunca tanklık alabileceğiniz yollardan değerlendirmeye yapmaya çalışmanız. Çünkü Cengiz zaten hasarı çok yüksek bir komutan. Onun tanklığını arttırdığınız takdirde ondan alacağınız verim daha fazla olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir şeyler varsa lütfen yazın. Mesela şimdi benim aklıma şu da geldi. Şimdi aşağıda birileri çıkıp şey diyebilir. Abi bunu işte neden Mehmet'le önermedin? Mehmet'in işte hasar faktörü var. İşte 20 hasar veriyor. İkinci becerisi 20 beceri hasarı veriyor. Alan hasarı veriyor. Dostlar şöyle bir şey var. Mehmet nerflenmiş bir komutan. Yani güçsüzleştirilmiş bir komutan. Özellikleri dengelenmiş bir komutan. Yani oyuna ilk geldiği dönemde Mehmet gerçekten çok güçlü bir komutandı. Ama alan becerisinin her eklenen hedefte %15 düşmesi gibi işte dengelenmiş özelliklerle Mehmet'in etkisi oyunda kısıldı. Mehmet Cengiz'de kullanılabilir. Nerede kullanılabilir? İkinci KVK'da Mehmet'le Cengiz'le rally açarsınız. Orada çok ölümcül işler yapabilirsiniz. Mehmet erken dönemde işgal becerisiyle, işgal etkisiyle, yani şehir rallileri veya işte bayrak rallileriyle çok güzel iş yapabilir durumda. Ama açık alana çıkmanız anlamında veya ilerleyen dönemde işte oyuna biraz daha yeni nesil komutanların denk çıkmasıyla birlikte
garnizondaki işte gücün kuvvetin daha artmasıyla birlikte Cengiz'i Mehmet'le kullanıp da o yıkıcı etkiyi yaratma etkisi de düştüğü için ben çok fazla Mehmet'le olan etkileşiminden söz etmedim. Ama ikinci KVK'da yine Mehmet Cengiz Han'la birlikte kullanılabilir dostlar. Bunu da ekleyeyim. Onun dışında işte başka, hazır aklıma gelmişken bahsetmek gerekirse, Frederick de kullanılabilir dostlar. Frederick'le yine etkileşimi güzel Frederick'in. Hani işte yoktur komutanınız vesaire falan, yine birazcık tanklık katayım, ben çok oda kalıyorum, kontrol de edemiyorum diyorsanız 5-5-1-1 veya daha iyi durumda olan veya full olan bir Sezar'la da değerlendirmeye çalışabilirsiniz. Vardır Alex'iniz, Alex'in sağladığı etkilerle de çok güzel işler yapabilir. Ama hani işte bence çok fazla macera aramayın. Çok fazla işte e, süvariliğin dışına çıktığınız şeyler yapmaya çalışmayın. Çünkü Cengiz çok sağlam bir süvari komutanı. Ondan alabileceğiniz verimler hakkında konuştuğumuz ilk şeylere odaklanın. Ee, Koşullarınıza göre en doğru tercihi siz hesabınızda vereceksinizdir. Neyse, bu çok uzun oldu. Kusura bakmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izleyenler varsa bir like bırakırsanız çok sevinirim. Ee, Size Cengiz hakkında her şeyi anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorumlarda bize iletin. Ben elimden geldiğince hepsini cevaplamaya çalışıyorum. İçeriklerimi beğeniyorsanız, takipte kalmak için ve bana destek olmak için lütfen kanala abone olun. Eğer içeriklerimden memnunsanız arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın dostlar.